Onu solgun yüzü, yamalı cübbesi ve sınıfa getirdiği o yorgun bilgelikle tanıyoruz. Remus Lupin, Hogwarts'ın en sevilen öğretmenlerinden biri. Harry Potter'a bir kalkan uzatan, ona en karanlık korkularıyla yüzleşmeyi öğreten adam. Ama o yamalı cübbenin altında, büyücü dünyasının en ağır damgalarından birini taşıyan bir beden vardı. Bir lanet, bir sır. Her dolunayda en yakınlarına bile tehlike oluşturan kontrolsüz bir güç. Peki, bir adam hayatının her anında kendi içindeki canavarla savaşıyorsa, kendimi sevgiye nasıl layık görebilir? Bir baba, oğluna kendi kirli kanını geçirme korkusuyla nasıl yaşar? Bugün, Remus Lupin'in hikayesine derinlemesine iniyoruz. Bir ısırıkla başlayan bir trajedinin değil, nezaket, vicdan ve onurla örülmüş bir hayatın izini süreceğiz. Kurt adamlığın acımasız bir metafor olduğu bu yolculukta bize katılın. Her şey aslında bir peri masalı gibi başlıyor. Remus John Lupin, zeki ama oldukça utangaç bir büyücü olan Lyle Lupin ile güzel bir muggle olan Hope Howell'ın tek çocuğuydu. Babası Lyle, 30'una geldiğinde insan olmayan ruhani hayaletler, yani böcürtler ve poltergeistler konusunda dünya çapında bir otorite olmuştu. Annesi Hope ise Cardiff'teki bir sigorta ofisinde çalışan, hayal gücü yüksek ve hassas bir kadındı. Tanışmaları da tam Lyle'ın uzmanlık alanına yaraşır şekilde oldu. Lyle, tehlikeli bir böcürtün peşinde Galler'de bir ormandayken masum bir yürüyüşe çıkan Hope ile karşılaştı. Hope'un hassas doğası, ormandaki varlığı hissetmesine neden oldu ve böcürt, onun korkularını alıp bir forma büründü. Üzerine doğru hırlayarak gelen, kötü görünümlü, iri bir adam. Hope çığlık attı. Lyle koşarak geldi ve asasının tek bir hareketiyle böcürtü bir tarla mantarına dönüştürdü. Hope'un, Lyle'ın "sorun yok, sadece bir böcürttü" sözlerini anlayacak hali yoktu. Lyle, onun güzelliğini fark edip akıllıca bir karar verdi. Böcürtler hakkında konuşmayı bıraktı, adamın gerçekten de büyük ve korkutucu olduğunu kabul etti ve onu korumak için evine kadar eşlik etti. Birbirlerine aşık oldular. Aylar sonra Lyle, gerçeği itiraf ettiğinde bile bu, Hope'un sevgisini azaltmadı. Hatta düğün pastalarının üzerinde bir böcürt figürü vardı. Bir yıl sonra Remus doğdu. Mutlu, sağlıklı, sihir belirtileri gösteren bir bebek. Aile, onun Hogwarts'a gideceği günü hayal ediyordu. Ta ki Remus 4 yaşına gelene kadar. O sıralar Voldemort'un ilk yükselişi başlamıştı. Bakanlık, Lyle Lupin'i sihirli yaratıkların düzenlenmesi ve kontrolü departmanına çağırdı. Ve Lyle'ın hayatını karartacak o an orada yaşandı. İki Muggle çocuğunun ölümüyle ilgili sorguya getirilen Fenrir Greyback ile yüz yüze geldi. Kurt Adam kayıtları o dönemde berbattı. Bu yüzden bakanlık Greyback'in ne olduğunu bilmiyordu. Greyback, kirli giysileri ve asasının olmayışıyla kendini Muggle bir serseri olarak tanıtıp herkesi kandırdı. Ama Lyle'ı kandıramadı. Lyle, belirleyici işaretleri fark etti. Komiteye Greyback'in bir sonraki dolunaya, ki sadece 24 saat vardı, kadar tutulması gerektiğini söyledi. Fakat aşırı çalışmış ve cahil komite üyeleri ona güldü. Lyle, "Sen Galli böcürtlere bağlı kal, senin iyi olduğun konu bu." Lyle, normalde sakin bir adamdı ama öfkelendi ve hayatını mühürleyecek o sözleri sarf etti. Kurt adamları, ruhsuz, şeytani, ölümü hak eden varlıklar olarak tanımladı. Komite onu odadan kovdu. Greyback serbest bırakıldı. Greyback'i dışarı çıkaran büyücü, ona bir hafıza büyüsü yapmaya niyetliydi ama fırsat bulamadı. Greyback ve kapıda bekleyen iki suç ortağı büyücüyü alt edip kaçtılar. Greyback, Lyle'ın sözlerini duymuştu. İntikamı gecikmedi. Remus'un 5. doğum gününden hemen önce Greyback çocuğun odasına girdi ve ona saldırdı. Lyle, odaya ulaşıp oğlunun hayatını kurtardığında artık çok geçti. Remus, tam teşekküllü bir kurt adamdı. Lyle, o sorgu odasında sarf ettiği sözler için kendini asla affetmedi. Oğlunun suçlamalarından korktuğu için saldırganın kimliğini ve bu olayın kendi hatası olduğunu Remus'tan yıllarca sakladı. O günden sonra Lupin ailesinin hayatı sırrı saklama üzerine kurulu bir kaçışa dönüştü. Köyden kasabaya kök saldılar. Sürekli taşındılar. Remus'un tuhaf davranışları ya da dolunay yaklaştıkça solgunlaşması hakkında söylentiler başladığı an her şeyi toplayıp gittiler.
Remus'un diğer çocuklarla oynamasına izin verilmiyordu. Ya ağzından bir şey kaçırırsa? Sevgi dolu bir ailesi olmasına rağmen Remus korkunç derecede yalnız bir çocuktu. Ve o büyüdükçe içindeki kurt da büyüyordu. 10 yaşına geldiğinde kilitli kapıları parçalayabiliyor, pencereleri kırabiliyordu. Onu zapt etmek için giderek daha güçlü büyüler gerekiyordu. Hop ve Lyle endişe ve korkudan eriyip bitmişlerdi. Ailesi umudunu kesmişti. Lyle, oğlunun asla Hogwarts'a gidemeyeceğine emindi. Bu yüzden onu evde eğitiyordu. Ta ki Remus'un 11. doğum gününden hemen önce kapılarına davetsiz bir misafir gelene kadar. Albus Dumbledore. Telaşlı ve korkmuş olan Lyle ve Hop, onun girişini engellemeye çalıştılar. Ama 5 dakika sonra Dumbledore şöminenin başında oturmuş, Remus'la misket oynuyor ve tatlı kurabiye yiyordu. Dumbledore her şeyi biliyordu. Greyback'in yaptıklarıyla övündüğünü, karanlık yaratıklar arasında casusları olduğunu söyledi ve sonra Remus'un okula gelmemesi için hiçbir neden görmediğini, dönüşümleri için güvenli ve konforlu bir yer ayarladığını açıkladı. Hogsmeade'deki o ev, Hogwarts arazisindeki gizli bir yeraltı geçidinden ulaşılan o güvenli sığınak. Bu, Remus'un hayatında duyduğu en heyecan verici şeydi. Yalnızlığının sonu olabilirdi. Hayatının rüyası buydu. İlk kez arkadaşları olacaktı. Hogwarts, Remus'un hayal ettiği her şeydi. Gryffindor'a seçildi ve orada hayatının ailesi olacak o 3 çocukla tanıştı. James Potter, Sirius Black ve Peter Pettigrew. James ve Sirius, neşeli, kendine güvenen ve asi çocuklardı. Remus'un sakin mizah anlayışından ve kendilerinde pek olmasa da değer verdikleri nezaketinden etkilendiler. Remus, her zaman ezilenin dostu olduğu için James ve Sirius'un normalde ilgiye değer bulmayacağı kısa boylu ve yavaş Peter Pettigrew'a da nazik davrandı. Onları Peter'ı aralarına almaları için ikna eden Remus'tu. Remus, bu grubun vicdanı oldu. Ama ara sıra hatalı bir vicdan. Severus Snape'e yapılan acımasız zorbalıkları onaylamıyordu. Ama James ve Sirius'u o kadar çok seviyordu ve onların kabulüne o kadar minnettardı ki gerektiği kadar onlara karşı çıkmadı. Bu, sonradan pişman olacağı bir zayıflıktı. Kaçınılmaz olarak arkadaşları onun aylık kayboluşlarını merak etti. Remus onlara yalanlar söyledi. Kurt adam olduğunu öğrenirlerse onu terk edeceklerine o kadar emindi ki, ama James ve Sirius zekiydi. 2. yıllarında gerçeği çözdüler. Remus'un şaşkınlığı ve minnettarlığı karşısında onu terk etmediler. Onun için yasaları çiğnediler. Aylık izolasyonunu hafifletmek için dahice bir yöntem buldular. Yasa dışı animagus oldular. Bir geyik, bir köpek ve bir fare. Her dolunayda dönüşmüş arkadaşlarına eşlik ettiler. Ona bir lakap verdiler. Aylak, Moony. Remus okul kariyerini bir sınıf başkanı olarak tamamladı. Okul bitti ve savaş başladı. 4 arkadaş da Zümrüdü Anka yoldaşlığına katıldı. Ama sonra felaket geldi. James ve Lily öldü. Remus o sırada yoldaşlık görevi için ülkenin kuzeyindeydi. 24 saat içinde diğer 2 arkadaşını da kaybettiği haberini aldı. Biri, Sirius, hain ilan edilip Azkaban'a gönderildi, diğeri, Peter, ölü kabul edildi. Voldemort'un düşüşü, Remus için uzun bir yalnızlık ve mutsuzluk döneminin başlangıcıydı. Artık kimsesi yoktu. Annesi artık ölmüştü. Babası Lyle onu görmekten mutluluk duysa da Remus, babasının huzurlu varlığını tehlikeye atmamak için onunla yaşamayı reddetti. Hayatı günü kurtarmakla geçiyordu. Yeteneklerinin çok altında işlere giriyor, dolunay yaklaşırken hastalıklı hali fark edilmeden hemen önce oradan ayrılıyordu. Kurt boğan iksirinin keşfi ona bir umut verdi. Bu iksir dönüşümü engellemiyor ama kurt adamı sıradan ve uykulu bir kurta çeviriyordu. Remus'un en büyük korkusu aklı başında değilken birini öldürmekti. Ama iksir karmaşık ve pahalıydı. Remus'un bunu alacak parası ya da sırrını ifşa etmeden isteyecek bir yeri yoktu. Ta ki bir kez daha Albus Dumbledore onu bulana kadar. Onu Yorkshire'da yıkık dökük, yarı terk edilmiş bir kulübede buldu ve ona karanlık sanatlara karşı savunma öğretmenliğini teklif etti. Remus şoktaydı. Ama Dumbledore'un bir kozu vardı. İksir ustası Severus Snape sayesinde sınırsız kurt boğan iksiri. Hogwarts'ta Remus, doğuştan yetenekli bir öğretmen olduğunu kanıtladı. Ve her zamanki gibi ezilenlere karşı özel bir ilgisi vardı. Özellikle Neville Longbottom ve Harry Potter, onun bilgeliğinden ve nezaketinden yararlandı. Ancak Remus'un eski kusuru yine devredeydi. Bilinen bir kaçak olan eski arkadaşı, Sirius, hakkında ciddi şüpheleri vardı ama Hogwarts'ta kimseyle paylaşmadı. Ait olma ve sevilme konusundaki umutsuz arzusu,
onun olması gerektiği kadar cesur ve dürüst olmasını engelledi. Ve o gece her şey ortaya çıktığında Snape yanlışlıkla Profesör Lupin'in sırrını ifşa etti. Snape'in kini, Remus'un tüm saygılı davranışlarına rağmen hiç azalmamıştı. Remus, bir kez daha ait olduğu tek yerden, toplumun ön yargısı yüzünden ayrılmak zorunda kaldı. İkinci savaşta yoldaşlık yeniden toplandı ve Remus bu kez grupta kendisinden çok daha genç Alastor, Deli Göz, Moody'nin himayesindeki zeki, cesur ve pembe saçlı bir seherbaz ile tanıştı. Nymphadora Tonks. Remus önce eğlendi, sonra etkilendi ve sonunda ciddi bir şekilde ona tutuldu. Hayatında ilk kez aşık oluyordu ama bu ilişkiye tüm gücüyle direndi. Çünkü Tonks'un er ya da geç seherbaz ofisindeki yakışıklı genç bir büyücüye aşık olmasını bekliyordu. Kendini kirli ve değersiz görüyordu. Onun hislerinin karşılıklı olabileceği aklına bile gelmemişti. Ta ki o geceye kadar. Bir ölüm yiyenin evini gözetlerlerken Tonks başka bir yoldaşlık üyesi hakkında Azkaban'dan sonra bile hala yakışıklı değil mi diye boşboğazlık etti. Remus kendini tutamadı ve acı bir şekilde cevap verdi. Sanırım eski arkadaşıma Sirius'a aşık oldum. Kadınları hep o tavlardı. Tonks bu yoruma öfkelendi. Eğer kendini acımakla bu kadar meşgul olmasaydın, kime aşık olduğumu gayet iyi bilirdin. Remus hayatında hiç yaşamadığı bir mutluluk hissetti. Ama bu mutluluk anında ezici bir görev duygusuyla söndü. Evlenemezdi. Bu utanç verici durumu kimseye geçiremezdi. Hatalı bir asaletle anlamamış gibi yaptı. Ondan kaçtı. En tehlikeli görevlere gönüllü oldu. Kurt adamların arasına casus olarak girdi. Dumbledore'un ölümünden sonraki o kanlı savaşta Bill Weasley'nin Greyback tarafından yaralanmasına tanık oldular. Fleur Delacour'un yaralanmış olmasına rağmen Bill'e olan sevgisini haykırması Tonks'a ilham verdi. Herkesin önünde Remus'a olan aşkını ilan etti. Remus direnmeyi bıraktı. İskoçya'nın kuzeyinde sessizce evlendiler. Ama Remus'un içindeki sevinç ve dehşet sarkaçı hiç durmadı ve birkaç hafta sonra Tonks hamile kaldı. Remus'un en büyük kabusu gerçekleşti. Korktuğu şey çocuğuna kurt adamla geçirmek ve Tonks'u tıpkı kendi annesi gibi sürekli kaçan, saklanan bir hayata mahkum etmekti. Pişmanlık ve utanç içinde korkakça bir karar verdi. Kaçtı. Hamile Tonks'u terk etti ve Harry'i buldu. Ona macera teklif etti. Ama 17 yaşındaki Harry ona hayatının dersini verdi. Onu bencillik ve sorumsuzlukla suçladı. Remus, karakterine aykırı bir şiddetle karşılık verdi ve evi terk edip çatlak kazanda bir köşede içmeye başladı. Saatler sonra utancı öfkesine galip geldi. Kendi ailesi, Lyle ve Hope, onun için her şeylerini feda etmişti. O da aynısını yapmalıydı. Acı bir utanç içinde karısına döndü, af diledi ve bir daha asla ayrılmayacağına yemin etti. Oğulları Edward Remus, Teddy doğdu. Adını Tonks'un babasından almıştı ve kurt adam değildi. Annesi gibi bir metamorf magustu. Remus, Harry'den oğlunun vaftiz babası olmasını istedi. Ama mutlulukları kısa sürdü. Hogwarts Savaşı. Remus ve Tonks, küçük oğullarını annesinin, Andromeda'nın bakımına bırakarak savaşa döndüler. Biliyorlardı, Voldemort kazanırsa aileleri yok edilecekti. İkisi de yoldaşlık üyesiydi. Tonks, halası Bellatrix tarafından işaretlenmişti ve oğulları Safka'nın tam antiteziydi. Remus, sayısız savaştan sağ çıkmıştı. Ama Remus savaşa koştuğunda en iyi dövüş kondisyonunda değildi. Aylardır gizlenme ve koruma büyüleri kullanmak, düello yeteneklerini köreltmişti. Ve Voldemort'un en sadist ve en eski ölüm yiyenlerinden biri olan Antonin Dolohov ile karşılaştığında reaksiyonları çok yavaştı. Remus Lupin o savaşta öldü. Kısa süre sonra karısı Tonks da. Geride, vaftiz babası Harry Potter tarafından büyütünecek olan Teddy'yi bıraktılar. Ölümünden sonra Remus Lupin'e 1. sınıf Merlin nişanı verildi. Bu onuru alan ilk kurt adamdı. Onun hayatı ve ölümü, büyücü toplumunun kurt adamlar üzerindeki ön yargısını kırmak için büyük bir adım oldu. O, bir kurt olarak değil, çok zor koşullar altında elinden gelenin en iyisini yapan, cesur ve kibar bir adam olarak hatırlandı. Remus Lupin'in hikayesi güçten değil, dirayetten bahseder. Bize, toplumun bizi nasıl tanımladığının değil, bizim nezaket ve onur için nasıl savaştığımızın önemli olduğunu gösterir. O, her dolunayda içindeki canavara yenildi. Ama hayatının her gününde insan kalmayı başardı. Ve onun hikayesi, bize en karanlık gecelerde bile bir Patronus yaratmanın, yani umudu hatırlamanın mümkün olduğunu öğretti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.